Bugün daha önce duymadığım meydan okumalardan bahsedelim mi? Herkese merhaba, ben Hale. Türk İşi Minimalizm'desiniz. Eğer daha önce hiç videolarımdan birini izlemediyseniz bu videodan sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugün sizlerle videonun başında da söylediğim gibi daha önce pek duyduğunuzu zannetmediğim bazı sadeleşme, minimalizm challenge'larından, başka bir deyişle de meydan okumalarından bahsedeceğiz. Sizi bilmem ama ben zor bir görevle karşı karşıya kaldığımda onu oyunlaştırmayı tercih ederim. Hele başka birilerinin de bu oyuna katılması beni daha çok motive eder. İşte bu nedenle geçtiğimiz ay yani Nisan ayında orijinali The Minimalist ekibine ait olan The Mins Game'i Türk İşi Mins Game olarak uyarlayıp Instagram'da sizlerle paylaştım. Bu challenge'da amaç her gün birer tane arttırarak 30 gün boyunca toplamda 465 tane muhtelif eşyaya elveda demekti. Bu meydan okumanın orijinali The Minimalist ekibine dayanıyor. Her gün bir zaman sınırı olmadan oyuna devam edip en son kişi bunu hala devam ettirene kadar her gün birer tane arttırarak evden işte çeşitli eşyaların, kıyafet olabilir, mutfak eşyası olabilir, kitap olabilir, azaltılması. Her ne kadar orijinalinde bir zaman sınırı olmasa da bana bir ay 465 eşya başlangıç için gayet uygun geldi. Hem de bir sonunun olması katılan kişilerin de motivasyonunu bence daha arttıracak gibi geldi bana. Kimse kimseyi kontrol edemeyeceği için. Sonuçta da gayet güzel geri dönüşler aldık. Benim kendi adıma bu challenge'dan çıkarımlarımı videonun en sonunda anlatacağım. Ama bugün benim amacım sizlerle dünyadan farklı minimalizm ya da sadeleşme üzerine challenge'ları paylaşmak. Öncelikle 100 eşya challenge'ından bahsetmek istiyorum. Dave Bruno bundan 6-7 yıl önce The Guy Named Dave isimli sitesinde 100 eşyayla nasıl yaşadığını herkese paylaştı. Bundan ilham alan birçok kişi eşyalarını saydı. Hatta eşyalarını aynı Dave gibi 100 adede indirebilmek için büyük çabalar verdi. 2011 yılında bir tane mail çok popüler olmuştu. Herkes birbirine o maili forwardlıyordu. Bütün eşyalarını satıp tiny house dediğimiz küçük eve taşınan bir çiftin hikayesiydi bu. Aslında onlar da Dave Bruno'nun blogunu okumuş ve yaşadıkları hayattan ne kadar sıkıldıklarını, ne kadar tüketime bağımlı olduklarını fark edip bütün eşyalarını kimini satıp kimini bağışlayıp küçük bir eve taşınan bir çiftin hikayesiydi bu. Hatta mail şöyle başlıyordu. Önce çiftimizi anlatıyordu. İşte yılda ne kadar para kazandıkları, ne kadar çok eşyalarının olduğu ama bu eşyaların onları tatmin etmediği. Daha sonra da tüketime ne kadar bağımlı olduğumuzu maymunlar üzerinde yapılan bir deney üzerinden de tamamlıyordu. Bu deneyde Hindistan cevizi sadece maymunun elinin girebileceği kadar oyuluyor ve içine bir tatlı konuluyor. Tatlıyı gören maymun elini içeri sokup sıkıyor. Ama sıktığı zaman eli genişlediği için Hindistan cevizinden elini geri çekemiyor. O sırada görevliler geliyor. Maymun kaçmak istiyor ama elini çekemediği için kaçamıyor. Halbuki elini serbest bıraksa, yani eşyadan kurtulsa kaçabilecek. Ama o eşyaya olan bağımlılığından dolayı kaçamıyor. Benim de aslında minimalizmle tanışıp dünyada insanlar neler yapıyor diye merak ettiğim zamanlarda buna denk geliyor. Daha sonra karşıma Six Piece Challenge çıktı. Yani 6 tane eşyayla, kıyafetle bir ay geçirmek. İnanılmaz. Videosunu ilk gördüğümde gerçekten kendi kendime bu nasıl olabilir dedim. Bir insan sadece 6 tane kıyafet giyip nasıl bir ay alabilir? Kendi kendime bunu bir hafta yapmaya çalıştım. Bir hafta boyunca kendime bir etek seçtim, bir gömlek, bir pantolon, bir tişört, işe gittiğim için bir ceket, bir de zannediyorum bir gömlek dahaydı. Bunu ilk duyduğumda heyecanla iş yerinde yanında oturan arkadaşıma anlattığımı hatırlıyorum. O da böyle giyinmeyi çok seven biriydi ve niye böyle bir şey yapasın ki diye bana sormuştu. Aslında haklıydı. Yani dolapta bir sürü kıyafet varken onları gönlünce giymek evet çok daha eğlenceli olabilir. Ama benim görmek istediğim başka hayatlarında mümkün olabildiğiydi. Süresi bir ay olan bu challenge'ı ben kendi adıma bir hafta bile yapsam benim için çok enteresan bir deneyim olmuştu. Üstelik bu deneye katılan kadınlardan biri de şunu söylüyordu. Bir aydır aynı kıyafetleri giyiyorum ama kimse farkında bile değil. Bu kadar sık çamaşır yıkamak zorunda olmasam sonsuza kadar devam edebilirim. Gelelim Uniform Project'e. Sheena Maitake'nin Bombay'daki çocuklar hakkında farkındalık yaratıp
Onlar için bağış toplamayı amaçladığı bu projede Sheena bir yıl boyunca aynı siyah elbiseyi giydi. Elbise yeri geldiğinde gömlekle, altına pantolonla kombinlenebiliyordu. Sheena aynı elbiseyi herhalde 2 tane ya da 3 tane yıkadığını düşünerek sadece aksesuarları değiştirerek tam bir yıl boyunca her gün giydi. Proje o kadar ilgi uyandırdı ki Sheena'ya bir yerden sonra sürekli aksesuarlar gelmeye başladı. Dünyanın birçok yerinden birçok insan ona şapkalar, fularlar, broşlar yolluyordu. Ve Sheena her gün o elbiseyle bir fotoğraf çekti ve projenin sonunda bu fotoğraflardan oluşturduğu videoyu herkese paylaştı. Daha sonra TED konuşmalarına da davet edildi. O elbisenin kalıbı internet sitesinde yayınlandı. Arkasından bunu yapan birçok kişi oldu. Bu challenge'da da Sheena birçok kişinin yapmaya cesaret edemeyeceği bir alana adım atmış oldu. Buraya kadar yaptıklarımız kendini kısıtlamak, elindeki eşyaları azaltmak ya da az eşya ile kendini döndürmek üzereydi. Yine aynı dönemlerde tüketime dikkat çekmek amacıyla Amerika'da yeni bir challenge başladı. Adı American Apparel olan challenge'da amaç bir yıl boyunca hiçbir kıyafet almamaktı. Buna tabii ki giymek zorunda olduğunuz, yenilemek zorunda olduğunuz iç çamaşırı, çorap gibi eşyalar dahil değildi. Bir yıl süren bu challenge gerçekten birçok kişiyi düşündüğünde bile dehşete uğrattı. Bundan birkaç sene önce ise Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi'nden Selma Hekim benzer bir şeyi kendi yaptı ve bloğunda bir sene boyunca anlattı. Selma Hanım'ın bloğu hala ulaşılabilir diye tahmin ediyorum. Linkini aşağıya bırakacağım. Bu blogda Selma Hanım'ın bütün bir yıl boyunca işte mecbur kaldığı için bir şarj kablosu, bir tane zannediyorum takı ve bir de sabun olması lazım. Selma Hanım sadece kıyafetle sınırlandırmamış bu deneyi. Daha geniş olarak ben hiçbir şey almayacağım üzerine kurgulamış. Ama mecbur kaldığı için sene boyunca zannediyorum 3 ya da 4 parça şey almış. Bu süreçte bir şeyi eskitene kadar kullanmanın, tamir ettirmenin, kendim onarmanın, bir şeyleri üretmenin, paylaşmanın değerini anladım. Şimdi gelelim kıyafetlerle ilgili başka bir meydan okumaya. Project 333 yani Proje 333. Amaç kıyafet ve ayakkabıdan oluşan 33 parça eşyayla 3 ayı geçirmek. Şu etiketle Instagram'da arama yapacak olursanız bu challenge'a katılan ve kendi kapsül gardıroplarını paylaşan birçok kişiyi görebilirsiniz. Ve geldik benim bugün paylaşacağım en son challenge'a. The Reverse 100 Things. Ben 100 eşya ile yaşayamam, benim için çok zor diyenlere en azından hayatından 100 tane eşyayı çıkar demişler. Ve The Reverse 100 Things projesi ortaya çıkmış. Anlattığım challenge'ların hepsi insanlara ya bakın başka türlü bir yaşam da mümkün. Hep siz bu yoldan gidiyorsunuz ama böyle de bir yol var. Bunu da yapabilirsiniz diye motive etmek için yapılmış projeler. Siz de bunlardan birini ya da kendinize uyarladığınız bir şeklini ailenize ya da arkadaşlarınızla yanınıza katarak deneyebilirsiniz. Videoyu kapatmadan önce en başta bahsettiğim Turkish Means Game'den kendi kazanımlarımı da sizle paylaşmak istiyorum. Ben kendi azaltma oyunumu başlattığımda benim için en zorlu olacak yerin gardırop olduğunu farkındaydım. Gerçekten de challenge'ın böyle 15 ile 22-23. günleri arasında sadece gardıroptan azalttım. Daha önceki videolarda da bahsettiğim, şimdi üstüme olmuyor ama bir gün mutlaka üstüme olacak kıyafetleri, ya bu gömleği giyebileceğim, hiçbir kıyafetim yok ama ay rengi de çok güzel gömlekleri ve hep söylediğim etiketinde sıkıntı olan %100 polyester, akrilik ya da diğer sentetik ürünler. Hepsiyle vedalaştım. 24. gün sonuna geldiğimizde artık benim için bu oyunun bittiğini düşündüm. Ama bir yandan da ayı tamamlamayı çok istiyordum. Önce derinlemesine araştırma yapmam gerektiği için bebekle bunu yapamadım ve birkaç gün geciktim. Daha sonra 27. günde geriye dönük olarak 25, 26, 27 tamamlamam lazım. 78 eşya yapıyor. Bunu tamamlayamayacağım dedim kendi kendime. Sonra herkes yattıktan sonra evde dolanmaya başladım. Aslında herkesin konfor alanına çıkıp da gerçekten sadeleşmeye başladığı an bu kendini zorlama anı. Benim de kendini zorlama anım o akşam oldu. Derken oradan buradan ufak tefek eklediğim şeylerle 30. günün sonuna geldim. 465 tane eşya ile vedalaştım. Peki benim bundan çıkarımım ne oldu derseniz, bir kere artık kesinlikle daha bilinçli alışveriş yapacağım. Planlı alışveriş yapacağım. Hiçbir şeye kıymayacağım. Zaten benim öyle günlük misafirlik olmak üzere ayrılan tabaklarım, bardaklarım yoktu ama
sakladığım bazen eşyalar olabiliyordu. Artık onlara da acımamaya karar verdim. Ne varsa kullanılacak. Bunun çok kısa bir hikayesi var. İşte kütüphaneyle başlayıp daha derin bir araştırma yaptığımda kütüphanede 10 yıldır duran bir vazo buldum. Vazo nasıl görünmez derseniz, bu vazonun özelliği kağıt gibi olması, plastikten yapılmış ince. Siz onu sıcak suyla form verip gerçek bir vazo formatına getiriyorsunuz. O kadar güzeldi ki, o kadar beğenerek almıştım ki kullanmaya kıyamamıştım aldığımda. İşte evlenince kullanırım, evlendiğim zaman aman şöyle olunca kullanırım, böyle olunca kullanırım deyip vazonun varlığını unutur hale gelmiştim. Bu da bana ders oldu. Hemen vazoyu bulur bulmaz sıcak suya açtım, vazonun formunu verdim. Sıcağı sıcağına Instagram'a koydum. Bu da bana dedim ders olsun, bu da benim ayıbım olsun. Evet, çıkarımlar dedik. Bilinçli alışveriş, etiketlere okuma. Daha sonra kullanırım, bunu zamanı gelince kullanırım diye değerli eşya dediğimiz eşyaları kullanmayıp kenara atma hatası. Bunu da artık yapmamaya karar verdim. Eğer siz de kendi azalma oyununuzu oynamak isterseniz Instagram'da Türk İşimiz Game yazarak başkalarının bu oyuna nasıl katıldığını ve neler paylaştığını görerek ilham alabilirsiniz. Örneğin bana bu oyunda en çok ilham veren şeylerden biri, katılımcılardan birinin 5. günde yapılacaklar listesinden aylardır ertelediği 5 tane işi yapması oldu. Hep söylüyoruz, sadeleşme sadece eşyalarda değil, beyninizde, zihninizde de oluyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer sizin de bildiğiniz farklı sadeleşme meydan okumaları varsa lütfen yorumlarda yazın. Her zaman dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.